Merhaba arkadaşlar. Dilin kökeni ile ilgili sanırım 12 video çektim. Bu videolarda dilin kökeni ile ilgili değişik teorileri ele alarak Darwin'in evrim teorisi ışığında bunların değerlendirilmesini, kısa değerlendirmelerini yaptım. Şimdi aradan geçen bu süre içerisinde belli verileri toplamış olduk. Son olarak hayvan dilleri ile insan dili arasındaki ilişkileri kısaca açıklamaya çalışmıştım. Bu videoda buna devam edeceğim. Daha önceki videolarımdan birisinde bir takım insani özelliklerin kavranılmasında yaşanan zorluklardan söz etmiştim. Bunun ilginç örneklerinden birisi bana sesimi de ver diyen bir yerlinin antropologdan sesini geri istemesi ya da yaşlı bir kadının bir otomobilin nasıl işlediğini anlamayarak hayretler içerisinde kalmasıydı. Bu tür örnekler vermiştim. Fakat işin garibi bu tür örnekler yalnızca sıradan insanların bir takım gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri anlamalarıyla ilgili sorunlar babında ortaya çıkmıyor. Özellikle insani gelişmiş özellikler dediğimiz işte sanatın, dilin, bilincin, değişik bilişsel yeteneklerin açıklanması ile ilgili bilim insanları da bazı konularda sıkıştıklarında ya da açıklamakta zorlandıkları konular geldiğinde bir takım sihirli formüllere sığınmaları. Bunun en beylik ve klasik bilinen örneği ruh kelimesidir. Yani ruh sözcüğüne geçmişten bu yana öylesine derin anlamlar ve değişik boyutlar eklenmiştir ki yani bir takım insani özellikler tartışılırken ne olduğu bilinmeyen, nereden çıktığı anlaşılamayan, birdenbire bahşedilmiş bir özellik olarak ruhtan söz edilir ve bir takım konular ruha bağlı bir takım şeylerle açıklanabilir. Tabii buna koşut olarak benzer şekilde zihin, akıl gibi başka kavramlar da var. Bu kavramlar da aslında gerisine indiğinizde bir tür büyülü, sihirli kavramlar kategorisi içerisine sokulabilir. Şimdi dille ilgili bu konunun somutlaştığı örnekler değişik dil teorilerinde ortaya konulmuştu. Yani örneğin ne oluyor? Hayvanlarla insanlar arasındaki evrimsel kesintisizlik kabul edilse bile bir noktaya kadar geliniyor. O noktadan sonra dil gibi, bilinç gibi bir takım üst bilişsel faaliyetlerin nereden çıktığı anlaşılamıyor. Ve dolayısıyla örneğin şöyle sözler söyleniyor. Ya işte 150-200 bin yıl önce mutasyon çıktı, makro bir mutasyon ya da beynin gelişmesi belli bir noktaya kadar hayvanlarda gördüğümüz düzeneklerle açıklanabiliyordu ama sonrasında bir şeyler oldu ve insan dili, insan bilinci, insan zihni ortaya çıktı. Örneğin işte hayvanlarda diyelim balinalarda işte 10, 15 hatta 20 başka hayvanlarda çok daha fazla değişik ses frekansları ile iletişim kurma yetenekleri var ama onlar bu yetenekleri insan dili gibi bir noktaya evrimleştiremediler ve dolayısıyla onlar orada kaldı. Ama insanda bu özellik, dil özelliği birdenbire ortaya çıktığı için insan ayrı bir kategoriye konması gerekiyor. Şimdi daha önceki videolarımda olabildiğince bu tür yaklaşımların yanlış olduğunu, daha doğrusu modern bilimin, biyoloji biliminin ve evrim teorisinin ortaya koyduğu gerçeklerle örtüşmediğini anlatmaya çalışmıştım. Hatta modern Darwinci evrim teorisi sentezini oluşturanlardan
Gregory Dobzhansky'nin ünlü bir sözünü aktarmıştım. Yani evrimin ışığında ele alınmadıkta biyolojik hiçbir olay, olgu ya da gelişme açıklanamaz demişti. Dil de bunun istisnası değil. Şimdi konuyu daha fazla uzatmadan bu mucizevi dilin ortaya çıkmasına ilişkin mucizevi özellikleri anlatmadan önce dilin insan dilinin ses ağırlıklı olarak sesin incelikli işlenmesiyle ve sinyallerle ve sembollerle örülmüş biçimde oluşmuş insan dil sistemiyle hayvan sistemlerini kabaca karşılaştırarak arasındaki farklardan yola çıkan anlayışları eleştirmiştim. Şimdi dilin esas olarak ses olayıyla özdeşleştirilmemesi gerektiğine ilişkin hayvanlardaki dil özelliğiyle ilgili bazı konulara bu videoda değinmek istiyorum. Konuya İbn Sina ile başlamak istiyorum. İbn Sina'nın bir öyküsü vardır arkadaşlar. Felsefe tarihinde felsefeyle ilgili olanlar duymuş olabilirler. Sanırım ya Kahire'de ya da Şam'da geçiyor olay. İbn Sina bu önemli İslam merkezlerinden birisinde bulunurken oranın yerel hükümdarının bir çocuğunun çok kötü hasta olduğu söyleniyor. Çünkü çocuk dediğim delikanlı. Yani 18-20 yaşlarında bir delikanlı. Yemeden içmeden kesilmiş, günden günde zayıflıyor. Böyle çok kötü durumda. Doktorlar falan bakıyorlar, çare bulamıyor hiçbirisi. Ama İbn Sina da oraya gelmişken diyorlar bir de sen bak. Neyse o kırmıyor. Bakıyor. Çocukla biraz konuşuyor, şey yapıyor. Ondan sonra diyor ki görevlere, bana diyor şehrinizin bir haritasını getirir misiniz diyor. Neyse gidiyorlar şehrin bir haritasını getiriyorlar. Ondan sonra İbn Sina gene çocuğun nabzına eline alıyor. Ondan sonra işte harita üzerinde belli sokakları, mahalleleri falan saymaya başlıyor. Şudur, şudur. En sonunda işte bir mahallenin bir sokağına gelince ondan sonra orada duruyor. Daha sonra işte yerel hükümdarın huzuruna çıkıyor. O diyor ne oldu diyor. Muayeneden ne sonuç çıktı diyor. Vallahi diyor çocuğunuz diyor onulmaz bir aşka tutulmuş diyor. İşte kentinizin şu mahallesinde, şu sokakta ki bir kıza aşık diyor. Bunun diyor tek çözümü budur diyor. Yani gidin diyor aşık olduğu kızla kavuşmasını sağlayın. Tabii şaşırıyorlar falan. Diyorlar nereden biliyorsun falan. Neyse o anlatıyor işte çocuğun nabzını tuttuğunu, şehrin değişik mahalleleri isimlerini saydığını, e, bu söylediği mahalle ve sokağa geldiğinde çocuğun nabzının çok hızlı biçimde artmaya başladığını, bunun da tipik bir aşık ve aşk belirtisi olduğunu söylüyor. Şimdi bu öykünün doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama gerçeğe uygun. Çünkü günlük yaşamımızda da çevremizde eğer iyi bir gözlemciysek aşık insanların nasıl olduklarını, göz bebeklerinin pırıl pırıl parladığını, tenlerinin parlak olduğunu, saçlarının ve bütün hal ve hareketlerinin böyle mutlulukla dolu olduğunu fark edebiliriz. Yani bunu söylerken şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim iletişim tarzımız yalnızca sesli konuşma değildir. Sesli konuşma evrimin son aşamasında ortaya çıkan bir süstür ya da bir gelişmedir. Ama onun ötesinde bizim milyonlarca yıllık geçmişimizde başka iletişim sistemleriyle işimizi gördük. Biz derken atalarımızı kastediyorum.
Şimdi bu atalarımızın ya da bizden önceki alt düzeydeki yani evrimsel basamağa göre alt düzey, yoksa gelişmişlik anlamında söylemiyorum. Hayvanlardaki iletişim sistemlerine baktığımızda sesin dışında çok önemli iletişim tarzları ve biçimlerinin olduğunu biliyoruz. Şimdi bunun örneklerinden birkaç tanesinden söz etmiştim. Hatırlayacağınız gibi akıllı Hans örneğini vermiştim. Akıllı Hans matematik problemleri çözdüğü söyleniyordu, fakat akıllı Hans denilen atın bütün becerisi kendi bakıcısı ya da soruyu soranın duygularını, heyecanlarını ve verdiği tepkileri okuyarak gelişmeleri tahmin etmesi ve ona göre yanıtını belirlemesiydi. Şimdi biz günlük yaşamımızda sık sık bunun benzerlerini tabii hayvanlarda da kuşkusuz çok daha incelikli şeyler vardır, fakat bizler bu gözle bakmadığımız için bunların çoğunun farkında değiliz, ama insanlarla ilgili olarak bunların bazılarını hepimiz çok iyi biliriz. Örneğin falcılar. Genellikle işte kahve içenler falcılara baktırırlar ya da işte ne bileyim abim ablam bir falına bakayım deyip elinizi açıp elinizdeki çizgilerden geleceğinizi okumaya çalışan falcılar vardır. Şimdi bazı falcılar çok başarılıdır. Fal okurken ya da falı açıklarken karşısındaki insanları hayretler içerisinde bırakır. Aslında onların sergiledikleri becerinin akıllı Hans'ın değişik bir versiyonu olduğunu bilmeniz gerekir. Çünkü şöyledir, yani siz olayın farkında değilsiniz ama bu deneyimli falcılar bir takım konulardan söz ederken sizin verdiğiniz tepkileri anında fark ettikleri için konuyu sizi heyecanlandıran, sizde tepkiye neden olan konulara getirirler. O konularla ilgili çok böyle yuvarlak genel ifadeler kullanmaya başlarlar. O genel ve yuvarlak ifadelerde sizin ilgi ve yöneliminizi fark ettiklerinde orada zaten ustaca sorular sorarak ya da tekrarlar yaptırarak size birdenbire konuyu yakalarlar ve konuyu yakaladıktan sonra oradan yürüyüp giderler. Benzer bir durumu deneyimli psikologlarda da görürüz. Yani bir takım hastalarıyla konuşurken onların verdikleri yanıttan, vermedikleri yanıttan, bakışlarından, tepkilerinden ruh hallerini, neler yapıp neler yapamadıklarını kestirebilir bu deneyimli psikologlar ya da psikiyatrlar. Şimdi bu kısa örneklerden konuya tekrar geleyim. Konumuz dil. Dilin sesli biçimi olan insandaki sistematik yapısının evrimsel öncelikleri. Şimdi bu evrimsel önceliklerde bizim sesli iletişim dışında çok değişik iletişim tarzlarını kullandığımızı hepimiz biliyoruz. Fakat bunların ayrıntılarını ne yazık ki kapsamlı ve ayrıntılı gözlem ve konuya ilişkin örnekleri bir araya getirme becerisi olmadığı için bunları bütünleştiremiyoruz. Şimdi örneğin şöyle bir şey düşünün. Küçük bir çocuğu düşünün. 1 yaşında, 2 yaşında bu çocukla iletişimimizi düşünün. Bu çocukla sesli iletişimin dışında başka iletişim tarzlarımız da vardır. Bizim bakışlarımızdan, hareketlerimizden, hal ve hareketlerimizden çocuk bazı okumalar yapar. Benzer biçimde sesli iletişimde de aynı özellikleri gösteririz. Örneğin çocuğa bir şeyi yapmamasını ihtar edeceğimiz zaman tiz ve kesin bir sesle sesimizi yükseltiriz. Dur, bırak, yapma. Ama çocuğun yapmasını istediğimiz ya da onu bir yere yönlendirmek istediğimizde bu sefer daha yumuşak, daha böyle akıcı şeyle işte hadi seninle şunu yapalım mı ya da işte böyle sanki masal anlatıyormuş gibi kelimeleri
heceleri uzatarak konuşuruz. Ve dolayısıyla bu farklılıkları çocuk da fark eder ve o komutlarımıza genellikle uyar. Peki biz bu benzer komutları ve uyarmaları hayvanlarla ilişkilerimizde de yapıyor muyuz? Elbette yapıyoruz. Dünyadaki değişik toplumlarda, değişik toplumların hayvanlarla ilişkilerinde ve onlara verdikleri komutları ve yönlendirmeleri irdelediğimizde benzer özellikleri görebiliyoruz. Nasıl görüyoruz? Örneğin diyelim atlar için ya da işte diğer inekler, keçiler, bir takım hayvanları harekete geçirmek istediğimizde onlara tıpkı çocuklara yaptığımız gibi kısa, kesin komutlar veririz. Yani örneğin işte at için deh deh dersin. Başka dillerde başka nidalar söylenir ama bunlar genellikle aynı frekans aralığında ve aynı biçimde söylenir. Ya da diyelim bir hayvanı durdurmak istediğimizde pes perdeden ve giderek böyle uzatarak çüş, değişik böyle nidalar ve sesler çıkartarak hayvanları durdururuz. Bütün bunlar aslında bize bu hayvanların bir takım iletişimle ilgili, seslerle ilgili komutları ya da bir takım uyarıları kavrayabildiklerini gösteriyor. Bu söylediklerim size biraz karmaşık gelmiş olabilir. Ben şimdi konuyu daha somut bir örnekten bilim insanlarının uzun yıllar inceledikleri ve çözümlemeye çalıştıkları vervet maymunları ile ilgili çalışmalardan söz edeceğim. Vervetler yani vervet maymunları Afrika'nın güney kısımlarında yaşayan oldukça uzun kuyruklu esmer tüyleri olan yüzünde ve sürüler halinde yaşayan bir primat türü. Şimdi bilim insanları uzun yıllardır vervetleri inceliyorlar. Onların birbirleriyle haberleştiklerini ve bazı sesler çıkarttıklarını biliyorlardı. Fakat 1970'li yıllar hatta daha sonrasındaki ses teknolojisindeki gelişmiş özellikler ortaya çıkana kadar vervet çığlıklarının aslında ne anlama geldiğini bilim insanları pek anlayamadılar. Çünkü bu çığlıklar bizim anlayamadığımız bir biçimde vervetlere farklı anlamlara geliyordu. Bilim insanları onların bu çığlıkları atarak bir şeyleri birbirlerine haber verdiklerini anlamışlardı. Örneğin vervetlerin yaşadıkları doğal ortamda yani yaşadıkları habitatta yerleştikleri kendi ekolojik nişlerinde bir takım beslenme olanakları ve bunun dışında kaçınmaları gereken yırtıcı avcılar var. Vervetlerin en büyük düşmanları üçe ayrılıyor. Birincisi kartal ve şahin gibi uçan yırtıcılar. İkincisi leopar gibi ağaçlarda rahatlıkla avlanabilen büyük kediler. Üçüncüsü de ağaçlara çıkıp vervetlere gene saldırabilen yılanlar. Şimdi bilim insanları vervetlerin çığlıklarını izlerken bu üç çeşit yırtıcıya karşı vervetlerin değişik sesler çıkarttıklarını fark ettiler. Ve daha sonra gelişmiş aygıtlarla, gelişmiş teknolojik aygıtlarla bu çığlıklar analiz edildiğinde şu görüldü. Yani vervet çığlıklarında uçan yırtıcılar, yılan türü yırtıcılar ve leopar türü yırtıcılar için belirlenmiş 6-7 tane değişik çığlıklar var. Bunlar işte avcının geldiğini, uzaklaştığını ya da onunla ilgili değişik durumları ifade edebiliyor.
Fakat uzun yıllar bilim insanları bu çığlıkların ne anlama geldiğini kavrayamamışlardı. Fakat teknolojinin sağladığı olanaklarla bu yapıldığında çok net biçimde Vervetler'de yaklaşık 20'ye yakın bu türden, yani hepsi yırtıcılarla ya da düşmanlarla ilgili değil, yiyeceklerle, toplumsal bir takım olaylarla da ilgili olmak üzere en azından tespit edilmiş 20'ye yakın e, seslenme biçiminin, buna çığlık da deniyor ama siz buna kelime de diyebilirsiniz. Çünkü sonuçta bu çığlıklar, yani bu ses atma, ses çıkarma özelliği bir sinyal özelliği gösteriyor. Tıpkı bizim kullandığımız kelimelerin bir sinyal ve simge olması gibi. Şimdi vervetlerle ilgili yapılan bu çalışmanın ortaya koyduğu özellik bizim için düşündürücü. Şu açıdan düşündürücü. Demek ki hayvanlar kendi aralarında bir takım iletişim tarzları geliştirirken biz onların tam olarak nasıl haberleştiklerini, birbirlerine nasıl bir takım sinyaller verdiklerini ve bu sinyalleri nasıl okuduklarını bilemeyebiliyoruz. Örneğin diyelim maymunların ağız şapırdatma ve dillerini çıkarır dilleriyle değişik sesler çıkarmaları, homurdanmaları, bunların da belli anlamları olabilir ve biz bunları henüz keşfedememiş ya da anlayamamış olabiliriz. Şimdi ilerideki videolarda insan dilinin özelliklerini anlatırken bu konulara gireceğim. Yani bizim sesli iletişim sisteminin ortaya çıkması ve daha basit, daha ilkel biçimlerde bu özelliklerin nasıl olduğuna ya da bunlara ilişkin bazı ipuçları ve örneklerinin neler olduğuna geleceğim. Ama bu aşamada hayvan dili ile insan dili arasındaki kesintisizliğe vurgu yapmak için iletişim sistemlerindeki değişik özelliklerin hayvanlarda ve bizdeki örneklerin üzerinden devam etmek istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Yani hayvanların kendi türdeşleriyle ya da rakipleriyle ya da düşmanlarıyla karşılaştıklarında sergiledikleri bazı tipik örnekler vardır. Hepiniz bilirsiniz. Örneğin hayvanların çoğu bir saldırganlık ya da bir savaşma durumuna geçeceği zaman sesini kalınlaştırır, yükseltir, çığlıklar ya da işte homurdanmalar çıkartmaya başlar. Kendisini olduğundan iri ve güçlü göstermek için tüylerini kabartır. Aynı şeyin tersini korkmuş ve rakibine pes edecek hayvanlarda da görürüz. Özellikle de köpeklerde görmüşsünüzdür. Yani korkan ya da güçlü birisinden korkan bir köpek hemen siner, ince sesler, ciyaklamaya başlar. Ondan sonra pısarak kendi vücudunu küçültür. Bunlar evrensel davranışlardır. Şimdi insanların birbirleriyle ilişkilerinde ve yaptıkları bir takım tepkilerde bu tür şeylerin olduğunu biz biliriz. Yani bir insanın, daha doğrusu bir kavga, dövüş olan bir ortamda kimin üste çıktığını, kimin üstün olduğunu, kimin alttan almaya çalıştığını çıkardıkları seslerden, duruşlarından, ses tonlarından ve bakışlarından çok kolay biçimde anlayabiliriz. Hatta buna gerek yok. Her anne baba çocuklarıyla ilişkilerinde, onlarla yaptıkları bir takım konuşmalarda sözlü iletişimden çok davranışların ne kadar önemli olduğunu bilir. Örneğin diyelim çocuğunuz okuldan gelmiş, işte öyle süklüm püklüm, omuzları düşkün bir durumdaysa siz yolunda gitmeyen bir şey olduğunu fark edersiniz ve çocuğa dersiniz: "Nasılsın oğlum ya da kızım, ne var ne yok?" O iyiyim der. Genellikle ilk başta öyle olur. İyiyim der ama
onun iyiyim demesi sizi kandırmaz. Çünkü iyiyim derken sesindeki tondan, söyleyiş biçiminden, omuzlarının düşüklüğünden, bakışlarını kaçırmasından, ondan sonra duruşundan siz onun aslında iyi olmadığını, bir sorun olduğunu, bir problem olduğunu kolaylıkla anlarsınız. Uygun konuşma tekniğiyle bir süre sonra çocuğunuzu konuşturabilir ve sorunun ne olduğunu anlarsınız. Günlük ilişkilerimizde bunun benzerini biz çok sık görüyoruz. Kısaca toparlarsam bütün bu verdiğim örnekler ve anlatmaya çalıştıklarım bize şunu gösteriyor. Dobzhansky'nin söylediği gibi biyolojide evrim teorisinin ışığında ele alınmadıkça hiçbir olay, olgu, organ ve işlev açıklanamaz. Dil de buna dahildir. Dilin kökeni ve dilin evrimiyle ilgili gelişmeleri doğru kavrayabilmek için sesli iletişim biçimi olan insan dilinden önceki iletişim biçimlerinin diğer canlılardaki gelişme basamaklarına ve bunların kendilerini ortaya koyma biçimlerine dikkatli biçimde göz atmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili değişik örnekler sunmuştum. Fakat bu örneklerle sadece konuyu açıklamak mümkün değil. Burada bu değişik iletişim tarzlarının, değişik iletişim tekniklerini uygulamanın altında yatan evrimsel düzenekleri ve mekanizmaları da kavramamız gerekiyor. Eğer bu evrimsel düzenek ve mekanizmaları kavrarsak, bu değişik tepkilerin ve dille, iletişimle ilgili değişik örüntülerin nasıl ortaya çıktığını, bunların gerisinde yatan mekanizmaları kavradığımızda değişik canlılardaki iletişim tarzlarının insan dilini ortaya çıkaracak biçimde nasıl evrimleştiğini çok daha kolay biçimde anlayabileceğiz. Dolayısıyla bundan sonraki videolarda kısaca bu konulara gireceğim. Yani insan ve insandan önceki canlılardaki, hayvanlardaki değişik davranış ve öğrenme tarzları ve bunların iletişim tarzlarının biçimlenmesinde oynadıkları rolleri kavramaya çalışacağız. Eğer bunları ortaya koyabilirsek sonuçta bağımsız özne olarak insanın ortaya çıkmasıyla birlikte yetkinleşen dil özelliğini nasıl geliştiğini çok daha somut biçimde ve ikna edici örneklerle ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.